Merhaba dostlar. Bugünkü konumuz tekamül. Tekamüle erebilmek için bir insanoğlunun uzun bir yoldan geçmesi, uzun bir yolculuk yapması gerek. Bu yolculuk sırasında kişi bayağı zorluklar yaşar, bayağı zor şeylerden geçer. Bunlardan kendi egosuyla sınanır, ailesiyle sınanır, çevresiyle sınanır, işiyle, gücüyle, her şeyle sınanır ve en sonunda bakar ki kişi gerçekten sabretmiş ve o seviyeye gelmişse tekamüle ermeye başlar. Bu süreç gerçekten çok zorludur. İnsan çıldıracak düzeye gelir, kendisinden vazgeçer, her şeyden vazgeçer. Çok zorlu bir süreçtir. Tekamüle erebilmek için kalp gözünün ve üçüncü gözün açık olması gerek. Yani üçüncü gözün açık olması demek kişinin şimdiki zamanı, geçmişi ve geleceği ve öbür boyuttakileri görebilmesi demektir. Buradaki yaşayacağı olaylar, negatif olaylar gerçekten insanı çok büyük bir şekilde bunalıma sokar ve çok zorlar. Demin de söylediğim gibi çıldırma seviyesine dek gelebilirsiniz. Çok bunalırsınız. Çok zor durumda olur. Ve çünkü çevrenizdeki yaşayacağınız her türlü negatifleri hisseder. İnsanlar üzerindeki negatifleri hissedersiniz. Sizin hakkınızda konuştuklarını hissedersiniz. Ne konuştuklarını hissedersiniz. Ne düşündüklerini hissedersiniz. Tabii ki bu da yakın çevrenizdeki ailenimiz diye tabir ettiğiniz ya da yakın akrabalarımız diye tabir ettiğimiz kişiler tarafında olduğu zaman insana çok büyük acılar verir. Bunun sonunda da insan kendi kendini sorgulamaya başlar. Ben niye yaşıyorum? Ya da ben niye şimdiye kadar yaşadım? Ben niye böyle oldu? Keşke olmasaydı. Ya da yani çok farklı şeyler düşünüp yapabilirsiniz. Kalp gözünüz açıldığı takdirde yaşadığınız ya da yaşayacağınız her şeyin farkına varıp bu dünyayla öbür dünya arasındaki bağlantıyı kurabilirsiniz. İnsanları çok farklı gözle görüp çok farklı şekillerde insanlarla iletişime geçer ve daha yufka yürekli, daha şey olursunuz ve yani bu kalp gözü daha çok bir nevi Yaradan'la bağlantıya geçmek gibidir. Ve kalp gözü açık olan insan bazı şeylere, çok farklı şeylere hükmedebilir. Örnek olarak size mesela eski bir okuduğum kitap vardı. Yıllar önce okuduğum Simyacı diye, yanlış hatırlamıyorsam kitabın ismi. Simyacı diye bir kitap vardı. O kitaptaki genç işte İspanya'dan kalkıyor, Arap ülkesine gidiyor, hazinesini arıyor, kendisini bulmaya çalışıyor falan. Orada yaşadığı olaylar o kuma hükmetmesi, rüzgara hükmetmesi gibi şeyleri öğreniyor. Yani kalbiniz sizin sekreteriniz, sizin bilgisayarınız, sizin hard diskiniz. Kalbinizin bu normalde görünen kalp değil. Gerçek kalp bambaşka bir şey. Bu önde gözüken atan bu bedenin yaşayabilmesi için bedenin motoru. Esas kalp daha farklı. Esas sizi yöneten, sizi yönlendiren, sizin yaşadığınız her şeyi size hissettiren başka bir kalp daha var. O da onunla irtibata geçtiğiniz zaman, onu dinlediğiniz zaman, onun söylediklerine kulak kabartırsanız, gerçekten dinlerseniz, eğer anlarsa sizin onu dinlediğinizi, sizinle irtibata geçer. Sizinle konuşmaya başlar. Eğer ki fark ederse siz onu sallıyorsunuz, dinlemiyorsunuz ya da yapıyorsunuz, ilgilenmez. Size bırakır, sadece takip eder. Ama öğrenmek istediğiniz, bilmek istediğiniz kainat hakkındaki her şey kalp gözünüz açıldıktan sonra ve siz onu dinlemeye başladıktan sonra size aktarılır. Siz yeter ki sormasını bilin, sorun, o da size gereken bütün bilgileri versin, aktarsın. Bunların hepsi aktif olduktan sonra, bunların hepsi devreye girdikten sonra eğer o seviyeye ulaşırsanız tekamüle erebilirsiniz. Tekamüle erdikten sonra dünyaya
tekrar rekarnasyon olmak zorunda değilsiniz. Sadece siz istediğiniz zaman gelip gitmeye başlarsınız. Şimdiye kadar yönlendiriliyorsunuz. Birileri sizin için karar veriyor. Ölüyorsunuz, diriliyorsunuz. Bedeniniz ölüyor. Yani siz hiçbir zaman zaten ölmüyorsunuz da beden ölüyor. Siz tekrar bedeni terk ediyorsunuz. Eve gidiyorsunuz. Sonra bir dahaki yolculuğa hazırlanıyorsunuz ve bir dahaki yolculukta bedeni terk ediyorsunuz. Tekrar bedenleşiyorsunuz. Pardon, çok özür dilerim. Bedenleşiyorsunuz ve tekrar yeni bir hayata başlayıp yeni bir kişilik oluşturup tekrar olmak şartıyla bu dünyaya rekarnasyon oluyor. Gerçek tekamüle ermiş kişi bir daha bu dünyaya gelmek zorunda değildir. Sadece istediği zaman gelir, istediği zaman gider. Ondan sonra kendi kaderinizi kendiniz çizebilirsiniz. O ana kadar başkaları sizin için kaderiniz. O ana kadar onlar söylerler sizin ne yapmanız gerektiğini ya da nasıl yapmanız gerektiğini. Ta ki siz ipleri kendi elinize alana kadar, yani ya da diğer bir tabirle tekamüle erene kadar. Bu dünya da aynısıdır. İnsanlar sürekli sizlere bir şeyler söylerler ve yaptırmaya çalışırlar. Siz hep susar da yaptırırsanız, onların dediklerini yaparsanız, onların istediklerini yapar itiraz etmezseniz onlar için yaşarsınız. Ta ki siz ne zaman hayır demesini bilirseniz, ta ki siz ne zaman istediğinizi bellederseniz, insanların farkındalığına vararak insanlara gereken cevabı verdiğiniz takdirde bu sizin bu dünyadaki, yaşantınızdaki tekamüle erme seviyesidir. Yani farkındalığına varmak, özgüvende olmak, kendi ne istediğini bilmek, ne zaman nereye gideceğini, ne istediğini bilip hareket etmek. Yani herkesin dediğini yapmak iyilik değildir. O insana iyilik yapmazsınız. Herkese evet demek iyilik yapmak demek değildir. Herkese hayır demek de iyilik değildir ya da kötülük değildir. Bazen insana hayır demek o insanın için çok önemli ve çok özeldir. Evet arkadaş. O kadar çok konuşulacak konu var ki, o kadar çok söylenecek şeyler var ki hangisini söyleyelim ya da nasıl söyleyelim inanın bilmiyorum. Bazen kelimeleri çok özel seçmem gerekiyor. Yanlış tepki almamak için, insanların beni yanlış anlamaması için sürekli bir şeyler konuşurken dikkat ederseniz kendimi geriye çekiyorum. Nasıl kelime seçip de daha rahat ya da daha farklı bir şey söyleyebilmek için. Tekamüle eren insan belli bir güçlere vakıf olur. Onun için de bu güçlere hakim olduktan sonra kainat, yaradan, bu güçlerden size parça parça vermeye başlar. Sizin nasıl kullanabileceğinizi ya da sizin bu güçleri aldıktan sonra nasıl davranacağınızı, bunları iyi amaçlı mı, kötü amaçlı mı kullanacağınızı, hangi açıdan kullanacağınızı bilmek için, öğrenmek için size sürekli olarak ufak ufak bunlardan güçlendirir. Ve tekamüle eren kişi, gerçekten tekamüle eren kişi her şeyi değiştirebilir. Yalnız düzeni bozmamak şartıyla her şeyi değiştirebilir ve her şeyi yapabilir. Aklınıza gelen her şeyi yapabilir. Her şeyi. İnsan çok güçlü bir varlık. Sadece biz bilmiyoruz ya da biz sürekli bastırıldığımız için bilmememiz gerekiyor. Ama öğrenmek bizim elimiz. Her zaman anlattığım gibi öğrenmek meditasyonla başlar, sakinlikle başlar. Ne kadar dingilseniz, ne kadar sakinseniz, ne kadar kendinizi geliştirirseniz, ne kadar beyin gücünüzü kullanırsanız siz de o kadar güçlenir ve gelişebilirsiniz. Yorum yazdığınız takdirde ya da mesaj atarsanız, mail atarsanız sorularınıza cevap vermeye hazırım. Sağlıcakla kalın.